Hukukumuz eskidir. Sizlerin huzurunda, Biraz. değil mi? Evet. Biraz oldu. Evet. Müsaade edersen Müsaade başlıyorum. senin tabii. Yani. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada benim için yine çok yeni bir heyecan var. Yine farklı bir yerdeyim. Ve sizlerle paylaşacağımız şeyi anlatmak için de sabırsızlanıyorum açıkçası. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Bizim Kıvanç'la bir geleneğimiz var. Bütün kampanyalarımızı, reklamlarımızı, lansmanlarımızı yaparken önce reklam filmimizi izliyoruz. O bizi bir havaya sokuyor. Müsaadenizle bir Vay Vay Vay'ı ve Jean efsanesini izleyelim. Sonra bir ünlü marka ilişkisini, sırlarımızı, Paylaşalım. Mavi ile yaptıklarımızı paylaşalım. Aynen. Rejide top. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Mavi aşmış kendini ya. Moda bu işte. Anlıyorsun bu işleri. Ve biz de mankenlik yaptık abi. Sanki New York'ta, Paris'te falan gibiyiz. Merkez artık burası abi. Modada merkez İstanbul. İnan buna bak. Başrolde de mavi mi? Aynen. Çok oluyoruz diyorlar diye bir zamanlar. Artık daha da çok oluyorlar. Vay, 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 vay. Çantaya bak. Çok mu çok oluyoruz? Mavi. Özgürlük. Vazgeçilmezim benim. Kanıma işlemiş sanki. Belki bundandır. Jean'i hep yakıştırırım kendime. Evet ya. Özgürlüktür Jean benim için. Kızda da erkekte de özgürlük. Bir yaşayış tarzıdır Jean. Her zaman her yerde olabilmektir. Jean bir histir bana göre. Aşk, sevinç, macera, tutku dolu bir his. Jean genç olmaktır. Güzel hissetmektir. Yerinde duramamak, pes etmemek, köşeye çekilmemek, koşmak, yakalamak, hep olmaktır Jean. Jean benim için böyle bir şeydir işte. Vazgeçilmez bir şey. Modada Jean efsanesi. Mavi. Konumuz bir marka, bir ünlü yüzü. Kıvanç'la beraber sahnedeyim. 10. sezonumuzu kutluyoruz. 8 yıldır işbirliği halindeyiz. Evet, Sana 10 sormak olmuş. istiyorum. Epeydir beraberiz. Bile kolay. Bir ünlü gözüyle bir marka yüzü olmak ne demek? Nasıl bir şey? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi reklam yüzü olmayla oyunculuk yapmak arasında tabii ki farklar var. Marka yüzü olmak da bambaşka bir şey. Marka yüzü olmak ne demek? Bence çok kişisel, insanın kendisini ilgilendiren bir şey. Çünkü sizi ekranlardan izleyen, takip eden insanlara ben bu işi yapıyorum, ben bu işi seçtim. Çünkü bu işe güveniyorum, inanıyorum. Siz de inanın diyebilmek. Şimdi ben hep hayatım boyunca hep inandığım şeyleri insanlara söylemeyi tercih ettim. Bu yüzden böyle bir kimyayı bulmak gerçekten çok zor. Yani kolay değil. O yüzden kolay kolay kurulabilecek ilişkiler değil, kabul edilebilecek bir şey değil. En önemli şey karşılıklı güven. Bu güveni sağladıktan sonra da tabii insana karşılıklı olarak bambaşka sorumluluklar da yüklüyor. Biz bu yolculuğu düşündüğümüzde sence Mavi ve Kıvanç olarak ki medyada, pazarlama dünyası da bu ikiliyi birbirine çok yakıştırıyor. Neyi farklı yaptık? Nerede fark yarattık? Şimdi açık konuşmakta fayda var. Yani bir markalar ünlü birisiyle çalıştığı zaman daha ünlü olmuyorlar kesinlikle. Daha başarılı da olmuyorlar, daha özel de olmuyorlar, daha kaliteli de olmuyorlar. Bence burada yani kalıcı olmak gerekiyorsa çok daha başka şeyler yapabilmek lazım. Bizim şu zamana kadar Mavi ile yaptığımıza inandığım, düşündüğüm şeylerden bahsediyorum. Bunları parantez içerisinde anlatmaya kalksak çok uzun sürer. O yüzden biraz daha kısa keseyim istiyorum. Biz Mavi ile hep yeni şeyler yaptık, hep yeni şeyler ürettik. Hedeflerimizi hep biraz daha ileri götürdük. Bu anlamda işin başındayken Mavi ile çalışmaya başladığım zaman Mavi'yi gördükten sonra globalliğini, kalitesini, Mavi ekibini, senin arkandaki ekibi
o muhteşem ekibi gördükten sonra ya ben ne kadar güzel bir serüvenin içerisindeyim deyip kendimi çok şanslı hissetmiştim. Duygularım bunlar. Teşekkürler. Rica Ben de- ederim. Ne demek? Bunun için buradayız. Ee, Şimdi bu yolculukta biz Mavi olarak, şimdi bana da o topu attın CEO şapkamda, Evet. CEO olarak ben ofiste dolaşıyorum. Her sene %30 büyüyelim, daha çok blue jeans satalım. İşte şimdi Evet. 10 milyon blue jeans satıyoruz, sene 11 milyon satalım. Mavi jeans'den maviye geçelim, gidiyoruz da gidiyoruz. Sonra bir araya geliyoruz kampanya dönemlerine. Bir bakıyoruz mavi %30 büyümüş, başka bir yere gelmiş, başka bir çıtaya aşmış, gidiyor. Bu senin için de böyle mi? Sen de bir yandan çünkü bir kariyerin var, yol alıyorsun, gidiyorsun, gelişiyorsun, değişiyorsun. Gelişim herkes için zaten. Ya şöyle söyleyeyim, ben maraton koşucusu veya sen 100 metre koşucusu değilsin. Biz aynı frekanslar üzerinde yürüyen insanlarız. Aynı yol içerisinde yürüyoruz. Hedeflerimiz belli. Önemli olan şey ne birbirimizin arkasında ne de önüne geçmeden hep ileriye doğru ilerleyebilmek çok önemli. Biz Mavi ile beraber bunu başarıyoruz aslında. Yani çok da fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Böyle özetleyebilirim geldik. durumu. Süper. Ben Mavi'nin karakteristik özelliklerine baktığım zaman kendi gibi olan, başkasına özenmeyen, cesur, dünyalı, evrensel, dünya değerlerini bünyesinde barındıran bir şirket, çalışanlar grubu görüyorum. Bunlar tahmin ediyorum saydığım bu noktalar aynı zamanda bizim de ortak noktalarımız. Cesur, yeniliklere açık. Senin bunlara ilave etmek isteyeceğin bir nokta, senin Kıvanç olarak kendinle ilgili, Mavi Kıvanç olarak söylemek isteyeceğin başka bir nokta olur mu? Ortak değerler. Yani şöyle söyleyeyim, ben şimdi doğayı ve denizi çok seven bir adamım. Hayvanları çok seven bir adamım. Evet, burada da gösteriliyor. Yani çok harika bir tecrübe yaşadım mesela Mavi ile. Bunu burada paylaşmakta yarar var. Kesinlikle bir görev değil. Çünkü tutkularımız, yapmak istediklerimiz, hedeflerimiz o kadar aynı ki bu artık görev olmaktan çıktı. Hobilerimizi beraber yapıyormuşuz gibi bir hisse kapılıyorum. Geçen sene Akdeniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını korumak için Mavi'nin düzenlemiş olduğu bir etkinlik vardı. Ona katıldım. Hayatımdaki en özel anlardan bir tanesiydi. Evet, o görüntülerde görüldüğü gibi onları yuvadan çıkarmak, denize göndermek başlı başına çok büyülü bir an. Dediğim gibi ortak noktalarımız çok aynı, tutkularımız çok aynı. Yüzü olmuş olduğum markanın da aynı tutkulara sahip olduğunu görünce tamam diyorsun işte. O zaman oldu. Ben buna ilaveler yapmak istiyorum. Biz gerçekten işimizi yaparken ofiste Kıvanç bunu giyer mi, Kıvanç bunu sever mi, Kıvanç bunu söyler mi? Bunları Evet. düşünüyoruz, tartışıyoruz, bize ilham kaynağı da oluyor. Beraber bir cin efsanesi, o reklama bilhassa koydum. Çünkü sana özel diktik, sana özel dile getirdiğimiz bir reklam kampanyası oldu. Gerçek olsun diye uğraşıyoruz, samimi olsun diye uğraşıyoruz. Bunu umarım sen de hissediyorsun. Senin bu konuda görüşlerini alabilir miyim? Tabii yani benim için en önemli konu samimiyet. Bence başarıyı getiren en önemli iki tane anahtar. Samimiyet artı istikrar. Şimdi Mavi'yle dediğimiz gibi 10. sezonumuzu yaşıyoruz ki benim için hala 1. sezon gibi geliyor. O da ayrı bir konu. Çok yeni şeyler yaptık. Ve birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Burada yapabileceklerimizi biliyoruz, sınırlarımızı biliyoruz, üretebileceklerimizi biliyoruz. Ne kadar ileriye gidebileceğimizi biliyoruz. Bu yüzden Mavi benim üzerime dikilmiş reklamlar yaratıyor. Ve ben de bunu oynamıyorum aslında. Çünkü benden çok var. Yani benim hayatımın gerçekliğinden o kadar çok var ki içinde oynamıyorum yani kendimim aslında. O yüzden yani bu samimiyeti yakaladığım sürece bence başarı da oradan geliyor. İzleyici de bunu hissediyor ve alıyor diye düşünüyorum açıkçası. Yani filmde Jean benim vazgeçilmezim dediğim bir an var. Mesela eğer bunu söyleyebiliyorsam bu gerçekten böyle olduğu için söyleyebiliyorum. Çünkü hani gerçekten giysi dolabıma baktığınız zaman en çok giydiğim ürünün başında Jean var. Burada da tahmin ediyorum ki birçok kişi de aynı tercihi yapıyordur. Normal. Biz bu işleri ortaya koyarken, büyük kampanyalar yaptığımızda sonuçta bu iş dönüyor, dolaşıyor. Mutfak bugünkü sosyal dijital mecrada
etkiletişim ve iletişim olarak geri dönüyor. En güzel kısma geldi tabii şimdi. Şimdi bu kadar müşteriyle içli dışlı olduğumuz, bu kadar güzel paylaşımların olduğu bir dünya tabii Evet. yıkılıyor. Yaratıcılık, Yani Türkiye'nin yakışıklılık seviyesi %50 adam bu adam karşılıyor demişler mesela. hangisi? Şurası. Yani Kıvanç yurt dışına gittiği zaman Türkiye'nin yakışıklık ortalaması bayağı bir dengeyi Ya kaybediyor. iyiymiş. gibi. Fena değil. Eyvallah. Kıvanç Tatlıtuğ cinleri öyle bir anlatıyor ki cin olası geliyor insanın demiş başka birisi. Ya acayip yaratıcılar. Biz bu bizim her toplandığımız zaman genelde kendi aramızda, aile arasında da sohbetlerde yine böyle şeyler çıkartıp en azından kim ne yapmış, kim ne etmiş, bak işte bunlar oldu, şunlar oldu deyip eğlendiğimiz birçok anlardan bir tanesidir bu. Şöyle yapalım bir dahaki sefere. Evet, arkadaşlar çok yaratıcılar. Bir dahaki sefere toplandığımız zaman en yaratıcı olanlardan birkaç tanesini eğer davet edersek onlarla da gülüp sohbet edip duygularını ve düşüncelerini alabiliriz. Bence çok daha güzel olur, çok güleceğiz o zaman. Bak ama başka bir şey daha göstereceğim. Sadece güçlü metin yazarları yok. Ha. Modeller de var. Çağıracaklarımız arasında pek çok Kıvanç rakibi var yani. Hani. Yakışıklılara bak. Bebekler var, geleceğin nesili. Kardeşim iyiymiş ya. O çok beğendim. Harika. Yani bugünkü sosyal medya, dijital tabii büyük bir coşku. Ben şimdi konuşmamızın sonuna gelirken toparlamak adına bir de Kıvanç sorusu sormak istiyorum. Neticede belki farkındasınız, Organize İşler filmi çıkacak, bambaşka bir karakteri canlandırıyorsun orada. Şu anda dizisi var, Çarpışma. Harikalar yaratıyorsun, büyük bir heyecan ve ilgiyle izleniyor. Bu karakterler, bu oyuncular nasıl çıkıyor? Nasıl doğuyor, nasıl ortaya çıkıyor? Biraz da oyunculuk kariyerinden, özelinden bahsedelim. Kendimi anlatma kısmını mı Kendini yazdın? anlatalım, anlat. Evet. Şu ana kadar ya aslında oyunculuk 15 yıldır yaptığım bir şey. Derya deniz hiçbir zaman sonu gelmeyecek bir yolculuk. Ama son yıllarda fark etmiş olduğum bir şey var. Bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Oyunculuk serüveni insanın tamamıyla kendisini keşfetme serüveni. Bu keşif hiçbir zaman bitmeyecek bir keşif. Çünkü insan hangi yaşa gelirse o yaşın tecrübesiyle daha bir olgunlaşıyor, daha bir filizleniyor. O yüzden bu hiçbir zaman bitmeyecek bir yolculuk olduğu için ve hiçbir zaman keşfetmenin de sonu olmadığı için insan keşfettikçe daha olgunlaşıyor, daha demleniyor. Sadece farkına vardığım şey o. Bir de bunu daha samimi konuşmak gerekirse, daha önce başka bir yerde konuşmadım ama nedense burada konuşmak istedim. Çünkü belki de ihtiyacım var söylemeye, bilmiyorum. Şimdi ilk yapmış olduğum işlere bakıyorum. Evet, zamanında işte 15 yıl öncesinden yapmaya başladım. Dizilerim var. Bir tek şey istemişim işin başındayken. O da tamamen başarılı olmak. Yani mükemmel bir şey ve başarılı bir iş. Zamanla bunun altının aslında biraz boş olduğunu görmeye başladım. Tabii bu çok kişisel bir şey. Ve işin içerisine tamamen samimiyet ve dürüstlük. Yani ne yaparsam, neyi seçersem seçeyim, neyi yapmaya karar verirsem, kendi hayatımın süzgecinden geçirip o masaya koyduğum zaman o işi de bir samimiyet oluyor. Eğer bunu koyamazsam yapmayı bundan sonra da reddederim. Son yıllarda da hep bunu yaptım. O yüzden üretmeye devam, samimi olmaya devam. Bunun sonu yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz birlikte çok şey kutladık. Bugün 10. sezonumuzda da marka konferansında, Türkiye'nin marka zirvesinde bu sahneyi paylaşma şansımız oldu. Ben de herkes adına sana çok teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğim bir şey? Hadi gidip biraz cin satalım. Bu benim repliğim. Senin repliğini çaldım. Evet, çaldık. Biz iyi bir yol arkadaşı olduk, muazzam bir yol arkadaşı olduk. Son reklam kampanyamızda yol arkadaşlığımızı anlatıyor. Onu izleyelim, sahneden ayrılalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yeni bir yolculuğun nasıl başlayacağı belli olmaz. Bir hayal, bir heyecan,
bir söz. Bazen de hepsi bir araya gelir. O zaman sakın durma ve kendi yolculuğunu kendin başlat. Zorluklardan korkma. Sen yolunda devam et. Sürprizler çıkabilir. Bisikletlenmişti. Plan değişti. Sen kendi yolunu kendin çiz. Hiç gitmediğin yolları dene. Şartlar değişebilir. Sen durma. Bazen çok yorulacaksın. Şaka değil ha. Çok. Çok terleyeceksin. Sınırlarını zorla. Aslında en şahanesi vardığın yer değil, vazgeçilmez yol arkadaşındır. Mavi. Hep mi çok maviyiz? Çok teşekkür ederim her şey için.